A'raz nedir? Başka bir nesneyle var olan, kendi başına var olmayan demektir. Terim anlamı ise başkasına yani cevher ve cisme bağlı olarak varlığını gösterebilen ve devamlı olmayan şeydir. İslam alimleri Allah'ın varlığını ispatta genellikle hudus delilinden yararlanmışlardır. Hudus deliliyle alemin yani Allah'tan başka her şeyin hadis yani sonradan olması prensibinden hareket ederek Allah'ın yegane yaratıcı olduğunu ispat ederler. Hudus delilini ileri sürmeye de alemin aslını oluşturan iki unsuru zikrederek başlarlar. O da alemin cevherler ve arazdan meydana gelmiş olmasıdır. Arazı anlayabilmek için önce cevherin tarifini yapmak gerekir. Cevher, kendi başına boşlukta yer tutan ve başkasına bağlı olmadan kendini gösterebilen şeydir. Ya da bölünmeyen en küçük parçaya cevher denir. Cevherlerin birleşmesiyle cisim meydana gelir. Demek ki boşlukta yer kaplayan bir varlığa cevher, cevherin çeşitli sıfatlarına ve özelliklerine de araz denir. Mesela taş cevherdir, katılığı ise arazdır. İslam alimlerinin araz konusundaki açıklamalarında belirgin bir fark yoktur. Eşariye ve Mutezile arazın izahı konusunda ayrı görüşler ortaya koymuşlardır. Eşariye'ye göre araz sonradan meydana gelen ve yer işgal eden bir nesneyle var olan şeydir. Buna göre menfi yani olumsuz sıfatlar ve yokluklar yer kaplayan bir cisme hal yahut da sıfat olamazlar. Allah ise zaman ve mekan sınırları içerisinde bulunması söz konusu olmadığından onun sıfatları araz olamaz. Mutezile'ye göre ise araz yoklukta varlığını sürdürür. Eğer varlığa çıkacak olsa yer kaplayan bir cisim ile ayakta durabilir. Böylece Mutezile bu görüşüyle yokluğu bir varlık alanı olarak kabul eder. Mutezile ekolünden Ebu Huzeyl Allaf ve onu izleyenler Mutezile'nin bu görüşünü benimsememişlerdir. Arazlar ancak cevher ve cisimlerde varlıklarını gösterebilirler. Çünkü bunlar madde değildir, maddenin çeşitli vasıfları ve özellikleridir. Önce madde olmalı ki ondan sonra bir sıfat, bir özellik söz konusu olabilsin. Arazlar 30'dan fazladır. Renkler, tatlar, kokular, hareket, durma gibi oluşlar, sesler. Arazların belli başlı özellikleri şunlardır. Bir yerden başka bir yere taşınmazlar. Arazlarla bulunmazlar. Devamlı olmazlar. Bir araz iki yerde bulunmaz. Arazlar hadistir. Arazların hadis oluşunu biz tecrübeyle, müşahedeyle ve delille biliyoruz. Sükundan sonra hareketin, karanlıktan sonra ışığın, beyazlıktan sonra siyahlığın gelmesi gibi. Sükun gelince hareket yok olur, hareket gelince de sükun yok olur. Cevher ve cisimler de mutlaka arazlarla bulunurlar, arazsız olamazlar. Arazlar hadis olduğuna göre hadis olan arazsız bulunamayan cevher ve cisimler de zorunlu olarak hadis olacaktır. Böylece alemin yani Allah'tan başka her şeyin hadis yani sonradan olduğu ortaya çıkınca hadis olmayan bir yaratıcının bunları yaratması zaruri olur. Böylece Allah'ın varlığı da ispat edilmiş